Bir gün fark ettim ki bazı insanlar yanımdan geçtiğinde kendimi daha iyi hissediyordum, bazıları ise beni yorgun düşürüyordu. Bunun tesadüf olmadığını öğrendiğimde her şey değişti. Çünkü yaydığın enerji sandığından çok daha hızlı geri dönüyor. Bugün sana bunu kanıtlayan 3 gerçek örnek anlatacağım. Hazırsan başlayalım. Belki sen de bunu yaşamışsındır. Bir odaya girdiğinde havanın değiştiğini hissettin mi hiç? Bazı insanlar konuşmadan bile ortamı ağırlaştırır, bazıları ise sadece gülümsemesiyle rahatlatır. İşte buna enerji diyoruz. Ama bu sadece bir histen ibaret değil. Davranışların, sözlerin, hatta düşüncelerin çevrene yaydığın bir titreşim gibi çalışır. Ve bu titreşim boşluğa gitmiyor. Er ya da geç sana geri dönüyor. Bazen bir tebessüm olarak, bazen bir yalnızlık olarak, bazen de hiç beklemediğin bir yardım olarak. Çoğumuz bunu fark etmiyoruz çünkü geri dönüş hemen olmuyor, zaman alıyor. Ama gerçek hayattan 3 örnek sana bunu çok net gösterecek. Hazır mısın? İlk örnekle başlıyoruz. İlk örneğimiz Ali'nin iş hayatından bir kesit. Ali her toplantıda birini eleştirir, her fırsatta şikayet ederdi. Meslektaşları önce sabırlıydı ama zamanla ondan kaçınmaya başladılar. Kimse fikirlerini onunla paylaşmak istemedi. Kimse ona güvenmedi. Bir yıl sonra terfi zamanı geldiğinde yöneticisi ekibe sordu. Kimi önerirsiniz? Ali'nin adı hiç geçmedi. Çünkü yaydığı olumsuzluk ona olan güveni eritmişti. O sadece işini yaptığını düşünüyordu. Ama etrafına yaydığı enerji onu görünmez yapmıştı. İşte bu geri dönüşün en sessiz hali. Fark etmeden dışlanmak. Kimse ona kötü davranmadı. Sadece kimse onu artık istemedi. Yaydığın olumsuzluk çoğu zaman ceza olarak değil, sessizlik olarak geri döner. Ve bu sessizlik bazen en ağır bedeldir. Şimdi tam tersini gösteren ikinci örneğe geçelim. İkinci örneğimiz de Ali'den. Ama bu kez tam tersini göreceğiz. Ali, komşularına her zaman yardım eden, güler yüzlü biriydi. Market alışverişinde yaşlı komşusuna yardım eder, kimseden bir şey istemezdi. Bunu yıllarca karşılık beklemeden yaptı. Bir gün işini kaybetti ve zor bir döneme girdi. Kimseye söylemeden yaşadığı bu süreçte mahalledeki insanlar fark etti. Birisi ona iş fırsatı önerdi, birisi kapısına yemek bıraktı. Hiçbirinden yardım istememişti. Ama yardım kendiliğinden geldi. Çünkü yıllarca yaydığı iyilik bir gün ihtiyacı olduğunda geri döndü. Bu bir tesadüf değildi. İnsanlar kendilerine iyi davranan birine karşılık vermek ister. Enerjin çoğu zaman en çok ihtiyacın olduğu anda geri gelir. Şimdi daha ince, daha az fark edilen üçüncü örneğe geçelim. Üçüncü örneğimiz de Ali'den. Ama bu kez dışa değil, içe yayılan enerjiden bahsedeceğiz. Ali kendine sürekli "ben bunu yapamam" derdi. Bir toplantıya girdiğinde bile konuşmadan önce kendinden şüphe ederdi. Bu şüphe sesine, duruşuna, göz kontağına yansıdı. Fark etmeden insanlar da ona aynı şekilde davranmaya başladı. Fikirleri daha az dinlendi, kararları daha az sorgulanmadan geçmedi. Ali bunun şanssızlık olduğunu düşündü. Ama gerçek başkaydı. Kendine yaydığı güvensizlik, çevresindekilerin ona bakış açısını şekillendirmişti. Bir gün küçük bir değişiklik yaptı. Sabah aynada kendine "yeterliyim" demeye başladı. Haftalar içinde konuşma tarzı değişti. Duruşu değişti. Ve fark ettiği şey şu oldu. İnsanlar ona farklı tepki vermeye başladı. Çünkü en içten yaydığın enerji dışarıdan da geri yansır. Peki bunu hayatına nasıl uygularsın? 3 basit adım var. Birincisi, gün içinde en çok tekrarladığın düşünceye dikkat et. O, senin enerjinin kaynağı. İkincisi, küçük bir iyilik yap, karşılık beklemeden. Sonuçları hemen görmesen de birikir. Üçüncüsü, kendine söylediğin sözlere dikkat et. Kendine nasıl davranırsan, dünya da sana öyle davranır. Bu 3 adım küçük görünebilir
ama zamanla büyük bir fark yaratır. Çünkü enerji anlık değil, birikimli bir şeydir. Ali'nin bu 3 hikayesi bize aynı şeyi gösteriyor. Yaydığımız her düşünce, her söz, her davranış bir gün geri dönüyor. Soru şu, sen şu anda ne yayıyorsun? Bunu yorumlarda paylaş, merak ediyorum. Bu videoyu beğendiysen abone olmayı unutma. Çünkü bu tür içerikler her hafta burada. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.